Merhabalar sevgili hanımlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ekranda gördüğünüz gibi iki farklı renkte birer adet ipim var. Bu iplerimle rubadan başlama, yakadan başlama bir yelek çalışacağım. 100 gram 250 metrelik bebek örgülerinde ördüğüm antipilik iplerim. Yeleğim için kullanacağım iplerim. İplerimin ikisi de farklı markalar ama şöyle baktığım zaman dokuları aynı. Önemli olan ipin dokusunun aynı olması. Ana rengim Bravo Baby 100 gram 250 metrelik bir ip. Renk numarası Color 770 Lot 001. Ara rengim yeleğimin alt beden bölümünde kullanacağım rengim. Nako Elite Baby antipilik bir ip. 100 gram 250 metrelik yine. Renk numarası 9964. Açık renkli ipi kenara alıyorum. Koyu renkli ipimi alıyorum. Şimdi koyu renkli ipimi öreceğim. Şişim 3 numara. Sizin eliniz sıkıysa 3,5 numarayla da örebilirsiniz. Ben şişime 40 ilmek attım. Ve ipimi sabitledim. Tırtıklı yaka çalışacağım. Tırtıklı yakada kaç ilmek düşünüyorsanız onun yarısını atın arkadaşlar. Benim sıra sonunda, ilk sıra sonunda 78 ilmek ya da 79 ilmek elde ederim, ona bakacağız. Şimdi burası örgümün ön yüzü, örgümün arka yüzünü döndürüyorum. İlk ilmeğimi örüyorum, ilk sıra olduğu için düz olarak. Sonra ipimi şöyle bakın, örgünün alttan alıyorum. Bu şekilde ilmeğimi aldım. İkinci ilmeğimi düz ördüm. Tekrar şişimi örgümün altından aldım. Bakın bu şekilde ilmeğimi aldım. Bir yanındaki ilmeğimi düz ördüm. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek elde ettik. Bakın burada 3 ilmekten 5 ilmek elde ettim. Şişimi örgünün altından aldım. İlmeğimi aldım bu şekilde. Bir yanındaki ilmeğimi düz ördüm. Örgünün altından boş olarak şişimi taktım. İlmeğimi alıyorum. Bir yandaki ilmeğimi düz. Örgümü altından şişimi taktım. İlmeğimi bu şekilde aldım. Ve bir yandaki ilmeğim düz. Hep işlem tekrarı. Elime dikkat edersek sevgili hanımlar, yavaş yavaş örmeye çalışıyorum. Ve sıra sonuna kadar ben bu şekilde örgümü ilerletip geleyim. Sıra sonuna kadar beraber gidersek çok fazla kelime tekrarı olacak. Sizleri de sıkmak istemiyorum. Örgümü ilerletip geliyorum bu şekilde. Sıra sonuna geldim. Son bir ilmeğim kaldı. Yine bakın düz ilmeğimi ördüm ya. Alttan aldım. Şöyle kenar ilmeğimi ördüm. Toplamda 78 ilmek elde ettim. Örgümü döndürüyorum. İpim önde, tırtıklı yaka çalışacağım. Bu baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Ters ilmeklerle devam ediyorum. Ben haroşamı ters ilmeklerle oluşturduğum için ters ilmeklerle devam ediyorum sevgili hanımlar. Haroşasını düz ilmeklerle oluşturan bu ilmekleri düz olarak örebilir. Bakın şöyle bir tırtık oluşuyor. Sıra sonuna kadar örgümü ilerletip geliyorum. Sıra sonuna geldim.
Tam 79 ilmek elde etmişim. Biraz önce bir ilmek eksik saymışım. Örgümün arka yüzünden ters ilmeklerle haroşamı oluştururken ilmekleri tekrar saydım. 79 ilmek. Sevgili hanımlar, yanlış bilgi vermek istemiyorum. O yüzden de tekrar sayıyorum. Şimdi bakın, burada örgümün ön yüzündeyim. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Yeleğimizin yaka kısmında, ön pat kısmında tırtıklı çalışıyorum. Yine haroşa ilmeklerimi ters ilmeklerle oluşturduğum için haroşa çalışıyorum. Ters ilmeklerle. Şöyle bir bakalım, bakın bu sırayı da sıra sonuna kadar örüp geleyim. Bakın şimdi daha bir belirgin oldu yakamız. Bu yakada asla açılma olmaz. Çocuğumuz yeleği giydiği zaman tabii ki haliyle ileriki zamanlarda deforme olur, açılma olur ama bu yakada açılma olmaz sevgili hanımlar. Örgümü ilerletip geliyorum sıra sonuna kadar. Sıra sonuna geldim. Örgümü ilerlettim. Burası örgümün arka yüzü ve örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Bakın şu şekilde bir haroşa sırası oluştu örgümün ön yüzünden. İpimi öne alıyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Ters ilmeklerle yine haroşa sırası oluşturuyorum. Bakın bu şekilde örgümün ön yüzünden 4 haroşa sırası oluşturup geliyorum. 4 haroşa sırası oluşturdum, geldim örgümün ön yüzünden. İlmek sayılarımı da ayırdım. Şöyle ayraçlarla da işaretledim. 13 ilmek bir ön yaka. 4 ilmek reglan artırım ilmeğim. Reglan modelim balık sırtı olacak. 8 ilmek kol bölüm için ayırmış olduğum ilmeğim. 4 ilmek reglan artırım ilmeğim. Yeleğimin arka sırt bölümü 21 ilmek. 4 ilmek reglan artırım ilmeğim. 8 ilmek kol için ayırmış olduğum ilmeğim. 4 ilmek reglan artırım ilmeğim. Sonra 13 ilmek diğer yaka. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Örgümün arka yüzünden de sıra başından şu mor ayraca kadar, sıra sonuna kadar değil, bakın mor ayraca kadar haroşa sıralarımı örüp geliyorum. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Ters ilmeklerle haroşamı oluşturuyorum. Mor ayraca kadar örgümü ilerletip geleyim. Orada yaka düşürme tekniğini çalışacağız. Yani kısa satır ilmekleri çalışacağız. Örgümün arka yüzünden örgümü ilerlettim. Bakın mor ayraca kadar geldim. Şu 4 ilmek reglan artırım ilmeğim, ayracımı aldım. Burada 13 ilmeğim var. 2 ilmeğimi aldım. Kısa satır ilmeğime kaldı 11 ilmeğim. Örgümün ön yüzünü döndürüyorum. İpim arkaya aldım. Dönmüş olduğum ilmeğimi aldım. Şöyle ilmeğimi bir sıkılaştırdım. Burada bir ip uzantısı olsun istemiyorum. Bir yanındaki ilmeğimi düz ördüm. Ayracımı aldım. Bir doladım. Burada 4 ilmeğim var. Bakın şu ilmeğimi esnettim. Şişimi arkadan taktım. İçerisinden bir ilmek aldım. Bir de hemen bakın öndeki ilmekten aldım. İlmeklerimi şişimden çıkarmadan yer değiştirdim. Karşıdaki ilmeğimi bakın bir ilmek önde bir ilmek arkada. Arkadaki ilmekten şişimi taktım. Bir ilmek aldım.
Bir ilmekte ön ilmekten aldım. Ayracımı çıkardım. Şişime ipimi aldım. Bakın doladım. Burada artırdım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ilmek kol bölüm için olan ilmeğimi düz ördüm. Ayracımı çıkardım. Bir doladım. Doladığım ilmeğim artırdığım ilmeğim. Biraz önceki anlattığım şekilde yapamıyorsanız şu şekilde ilmekleri değişelim. Bakın. Arkadaki ilmeği şu ilmek önde arkadan aldım. Öndeki ilmeği şöyle yer değiştirdim. 1, 2 ilmek düz ördüm. Burada da yine 2 ilmeği şu şekilde bakın. Öndeki ilmeği önden, arkadaki ilmeği arkadan şöyle yer değiştirdim. 1, 2 ilmek düz ördüm. Ayracımı aldım. Bir doladım. Yeleğin arka sırt bölümünü düz ilmeklerle devam ediyorum. Şu ilk reklamda çalıştığım gibi çalışırsanız daha kolay çalışırsınız. İlmekleri şişten çıkarmadan yer değiştiriyoruz. Arka sırt bölümünü ördüm. Yeleğimin ayracımı aldım kenarıma. Bir doladım. Bakın burada 4 ilmeğim var. Şu ilmeğimi esnettim. Şişimi şöyle arkadan taktım. Bir ilmek düz aldım. Bir ilmek de hemen diğer ilmeğimden bakın şu şekilde. İlmekler böyle yer değişiyor. Karşıdaki iki ilmeğin arkadan şişimi taktım. Bir ilmek aldım. Bir ilmek de şu öndeki ilmekten aldım. İlmeklerimiz bu şekilde yer değişti. Ayracımı çıkardım. Bir doladım. 8 ilmek kol bölüm için ayırmış olduğum ilmeğimi düz ördüm. Ayracımı aldım. Burada yine bu sefer tekrar ilmek değişerek anlatayım. Şu iki ilmeğimi bu şişime aldım. Kafanız karışmasın. Bakın bu öndeki ilmeği arkadan şişimi taktım. Arkadaki ilmeği öne geçirdim. Bir, iki ilmek. Her ilmeğin içerisinden birer düz ilmek aldım. Burada da yine şöyle ayracımı alayım. Bu iki ilmeğimi aldım bakın. Şu ortadaki ilmeğim önden. Diğer ilmeğim arkadan. Bu şekilde ördüm. Bir doladım. 13 ilmek yakada ilmeğim var. 2 ilmeğimi yaka düşürme ilmeğine aldım. 11 ilmek kaldı. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım. İlmeğimi bir sıkılaştırdım. Ters ilmeklerle devam ediyorum. Roba çalışmamızda örgümüzün ön yüzünden tamamen düz, arka yüzünden de tamamen ters ilmeklerle sadece robada ilmek yerleri değişerek örüyoruz. O kadar reglen artırımda. Diğer taraftaki yaka düşürme ilmeklerine kadar örgümü ilerletip geliyorum. Örgümü ilerlettim. Yaka düşürme ilmeklerime geldim. 11 ilmeğim vardı. Burada 2 ilmeğimi aldım. 3, 6, 9 ilmeğim kaldı. Bu 9 ilmeğin 7 ilmeği ön pat ilmeğime ait. Örgümün ön yüzünü döndürüyorum. İpimi arkaya aldım. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldığım ilmeğimi bir sıkılaştırdım. Düz ilmeklerle ördüm. Bakın ajur ilmeğime kadar ajur ilmeğimi düz ördüm. Bir doladım. Burada 4 ilmek var. Bakın şu bir ilmeği bıraktım. İkinci ilmeği şöyle esnettim. Şişimi arkadan taktım. Bir düz ilmek aldım. Sonra bir ilmek de bu ilmekten düz aldım. Karşıda 2 ilmeğim kaldı. 2 ilmeğimin de şu arkadaki ilmekten bir ilmek bakın düz olarak alıyorum. Bir ilmek de öndeki ilmekten bu şekilde ilmeklerimizi
şişten çıkarmadan yer değiştiriyoruz. Bir doluyorum. Kol bölümü için olan ilmeklerimi düz örüyorum. Ajur ilmeklerimi de düz örüyorum. Bu şekilde reglen artırım ilmeğimiz oluyor. Bakın. Ajur ilmeğimi ördüm. 4 ilmeğim var. Reglen artırımda. Şu bir ilmeği bıraktım. İkinci ilmeği şöyle biraz esnettim. Bakın ilmeğin arkadan şişimi taktım. İçerisinden bir düz ilmek. Bir ilmek de bu ilmekten, öndeki ilmekten. 2 ilmekten 2 düz ilmek. Karşıda 2 ilmeğim. Bakın arkadaki ilmekten şişimi taktım. Bir düz ilmek, bir ilmek de önde. Bir doladım. Yeleğimin arka sırt bölümünü düz ilmeklerle örüyorum. Bu sırada yine yaka düşürme ilmeklerine kadar örgümün ön yüzünden beraber örelim. Reglen artırım ilmeğime geldim. 4 ilmeğim var biliyorsunuz. Balık sırtı dedik reglen modelimize. Şu bir ilmeğimi bıraktım. İkinci ilmeğimin elime lütfen dikkat edelim sevgili hanımlar. Arkadan şişimi taktım. İçerisinden bir düz ilmek. Bir ilmek de bu öndeki ilmeğime bakın. 2 ilmekten 2 düz ilmek elde ettim. Karşıda 2 ilmeğim var. Şu ilmeğimi bıraktım. Arkadaki ilmeğe şişimi taktım. Bir ilmek aldım. Bir ilmek de öndeki ilmekten. Bu şekilde şişten ilmeklerimiz çıkmadan yer değişti. Bir doladım. Kol ilmeklerimi düz örüyorum. Ay burada geçen sıra artırmayı unutmuşum. Şu şekilde artırıyorum. Bakın alttan ilmeği aldım. Siz de unutursanız bu şekilde yapın. Düzelttim. Şimdi bir doladım. Burada 4 ilmeğim. Öndeki ilmeği bıraktım. Arkadaki hemen ikinci ilmeğin şu şekilde arkadan şişimi taktım. İçerisinden bir ilmek, bir ilmek de şu öndeki ilmekte. Karşıdaki iki ilmeğimin bir ilmek arkadan düz ilmek aldım. Bir ilmek de tekrar önden. Bir doladım. Yaka düşürme ilmeklerime ördüm. Burada 3, 6, 9, 11 ilmeğim var. 2 ilmeğimi aldım. 7 ilmek yaka düşürme ilmeğime kaldı. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım. Bir sıkılaştırdım. Ters ilmeklerle devam ediyorum. Diğer yakadaki yaka düşürme ilmeklerime kadar. Yaka düşürme ilmeklerime geldim örgümün arka yüzünden. Burada 9 ilmeğim vardı. 2 ilmeğimi aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğime kaldı. Örgümün ön yüzünü döndürüyorum. İpim arkaya aldım. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım. İlmeğimi bir sıkılaştırdım. Düz ilmeklerle reglen artırım ilmeğime kadar geldim. Burada bir doladım, artırdım. Yine burada 4 ilmek gördüğünüz gibi şu ikinci ilmeği arkadan şu şekilde şişimi taktım. İçerisinden bir düz ilmek, bir de öndeki ilmekti. Karşıdaki iki ilmeğimin yine arkadaki ilmekten bir ilmek, bir de öndeki ilmekti. Bir doladım. Kol bölüm için ayırmış olduğum ilmeklerimi düz örüyorum. Reglen artırım ilmeğime geldim. Bir doladım. Şu ikinci ilmeğim bakın şu şekilde arkadan şişimi taktım. Bir ilmek aldım düz. Bir ilmek de öndeki ilmekte. Karşıdaki iki ilmeğimin yine bir ilmek arkadan aldım. Ve bir ilmek önde. Bir doladım. Yeleğin arka sırt bölümünü düz örüyorum. Şimdi bu her iki reglanda nasıl çalıştıysak bu kolda diğer her iki reglanda ve kolda aynı şekilde çalışıyorum. Yaka düşürme ilmeklerine kadar örgümü ilerletip geliyorum. Yaka düşürme ilmeklerime geldim. Burada
3, 6, 9 ilmeğim var. 2 ilmeğimi aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi kaldı. Son yaka düşürme ilmeğimi çalıştım. Kısa satır ilmeğimi. Örgümün arka tarafını döndürüyorum. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmeden aldım. İlmeğimi sıkılaştırdım. Örgümün arka yüzünden ters ilmeklerle devam ediyorum. Diğer yakadaki yaka düşürme ilmeğime kadar, buraya kadar, artık burada yaka düşürme çalışmıyoruz. 7 ilmek ön pat ilmeğimde ilik yerini açacağım. 7 ilmek ön pat ilmeğime kadar örgümü ilerletip geliyorum. Örgümü ilerlettim, geldim. 7 ilmek ön pat ilmeğime bakın. 1, 2, 3 ilmek ördüm. Bir doladım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. İlik yerimi açtım. 2 ilmeğimi de haroşa ördüm. Her zamanki çalıştığımız ilik yeri, kolay bir ilik yeri açtık. Örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Artık bu şekilde devam ediyoruz sevgili hanımlar. Şimdi ben örgümün ön yüzünden bir sıra öreyim. Bir sıra da arka yüzünden örüp geleyim. Yaka düşürme çalışmamız yok. İlk ilik yerimizde nasıl duruyor bir bakalım. Örgümün ön ve arka yüzünden ördüm, geldim. Şöyle robamın duruşuna bakalım. Biraz da şöyle yakın çekim yapalım sevgili hanımlar. Balık sırtı reglam modelimiz demiştim. Bu şekilde ilerliyoruz. 1, 2, 3, 4 ajur çalıştım. 18 ajur çalışacağım. Yani 18 artırım yapacağım. Örgümün ön yüzünden de 15 haroşa dişi ya da 14 haroşa dişi oluştuktan sonra örgümün arka yüzünden gelirken ikincilik yerini çalışırım. Yani örgünün gidişatına göre o sırayı ayarlarım. Ben şimdi bu şekilde örgümü ilerleteyim. 18 artırım yapıp geleyim. Daha sonra beden ve kol ayrımını çalışmak için haroşa bölümünü beraber çalışalım. Yeleğimin robasını yeterli bir ölçüye gelene kadar ördüm, geldim. 18 artırım çalıştım. Örgümün ön yüzünden 14 haroşa sırası oluştu. Arka yüzünden gelirken de ilik yerimi açtım. İlmek sayılarını hemen sizlere veriyorum. Bir ön yaka 33 ilmek. Şu şekilde ayırdım. 4 ilmektir reglan artırım ilmeğimiz, biliyorsunuz balık sırtı olduğu için. 2 ilmeğini yeleğimin ön yakasına verdim. 2 ilmeğini kola. Kol 48 ilmek. Burada da bakın 2 ilmek kol. 2 ilmeği yeleğin arka sırt bölümünde. Yeleğimin arka sırt bölümü 60 ilmek. Diğer kol 48, diğer yaka 33 ilmek. Toplamda elimde 122 ilmeğim var. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Haroşa çalışmasına geçiyorum. Ayraçlarımı çıkarmıyorum. Kol ilmeklerini kapatırken tekrar ilmek saymaya ihtiyaç duymak istemiyorum. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimle beraber, bakın burası ikincilik yerim. Sıra başından sıra sonuna kadar tüm ilmeklerim haroşa. Örgümü ilerletip geliyorum sıra sonuna kadar. Sıra sonuna geldim. Bir haroşa sırası oluşturdum örgümün ön yüzünden. Örgümün arka yüzündeyim. Örgümün arka yüzünden de ipimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Bakın 7 ilmek ön pat ilmeğimle beraber sıra başından sıra sonuna kadar haroşa oluşturuyoruz. Ters ilmeklerle.
örgümün hem ön yüzünden hem de arka yüzünden haroşa öreceğim. Şöyle bakın şu şekilde. Örgümün ön yüzünden 3 sıra haroşayı oluşturup geliyorum. 3 haroşa sırasını oluşturdum. Geldim. 4. haroşa sırasında kol ilmeklerini kapatıyoruz. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Haroşa ilmeklerle devam ediyorum. Mor ayrıca kadar haroşalarımı öreyim arkadaşlar, sevgili hanımlar. Örgümüzün ön yüzündeyiz. İlmeğim çıktı, onu hemen düzelteyim. Evet, mor ayrıca geldim kol ilmeğime. Ayracımı aldım. Kol ilmeklerini kapatıyoruz. Kırmızı ayrıca kadar kol ilmekleri. Şöyle ipimi öne aldım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Tekrar ipimi öne aldım. Bakın 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek. Bildiğimiz klasik örgü kapama tekniği, sadece haroşa olarak kapatıyorum. Ters ilmeklerle. Kol ilmeklerimizi kapatırken örgümüzü nasıl ördüysek aynı ayarda ilmeklerimizi kapatalım. Ne çok sıkalım ne de çok gevşetelim. Kolda çirkin bir görüntü olmasın. Bakın. Bu şekilde kol ilmeklerimi kapatıyorum. Kırmızı ayrıca kadar geliyorum. Kol ilmeklerimi kapattım. Kırmızı ayrıca geldim. Ayracımı kenara alıyorum. Bu bir ilmeğim kola ait. Bir ilmeğim de yeleğimin arka sırt bölümüne ait. 2 ilmeğin içerisinden de bir ilmek aldım. İlmeğimi bu şişime taktım. Kol ilmeğini bu şekilde kapattık. Roba yükseklik ölçümüzü de alalım. Roba yükseklik ölçüsü almayı unuttum. Hemen şöyle 13 santim roba yükseklik ölçümüz. Mezromu kenara alıyorum. Şimdi örgümü şöyle döndürüyorum. Burada 5 ilmek artıracağım. 1 2 3 4 5 5 ilmek artırdım. Şişimi aldım. Bakın kolu bu şekilde şöyle. Yaka tarafından gelirken ilmek kapattığım yerde şöyle bir ip uzantısı oluyor. Bunu gidermemiz gerekiyor. Şuradan bir ilmek taktım. Bir de bu ip uzantısı. Bunu şişime aldım. İpimi öne aldım. Bu 2 ilmek değil. O ip uzantısını önlemek için aldığım ilmek. Bir ilmek de yeleğim ön yakasından. Üçünün içerisinden bir ilmek aldım. Bakın. Örgümü döndürüyorum. Dönmüş olduğum ilmeğimi örmüyorum. Burada bir ip uzantısı olsun istemiyorum. İpimi öne alıyorum. İlmeklerimi biraz sık alıyorum. Ters olarak bu 5 ilmeğimi örüyorum. Şöyle bakalım. Biraz ilmek sık olduğu için zorladım. Hani kol altı düzgün dursun diye ilmeklerimizi sık aldık. 4 5. Daha sonra
Bakın ters ilmeklerle devam ediyorum. Haroşa ilmeklerle yeleğin arka sırt bölümü. Şöyle bakalım. Şimdi bu kolda nasıl çalıştıysam ikinci kolda da aynı şekilde çalışıyorum. Kol ilmeklerimi kapatıyorum, dönüyorum, 5 ilmek artırıyorum, dönüyorum. O 5 ilmeği ters olarak örüyorum. Sıra sonuna kadar da haroşa ilmeklerimi örüp geliyorum. Sıra sonuna geldim. Bu kolu da kapattım. Şöyle bakın. Her iki kol da kapandı. Toplamda benim elimde 122 ilmeğim vardı. Sevgili hanımlar, biliyorsunuz. Kol ilmeklerini kapattıktan sonra elimde 126 ilmeğim kaldı. 48 ilmek bir koldan, 48 ilmek bir koldan kapattım. 4 ilmek bir kol altında artırdım. 4 ilmek bir kol altında artırdım. 126 artı 8, 134 ilmek elde ettim. Örgümün arka yüzündeyim. Toplamda 134 ilmek ön pat ilmeklerimle beraber. Örgümün arka yüzünden de sıra başından sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters örüp geliyorum. Haroşa ilmeklerim de ters olduğu için tamamen ters ilmeklerle bu sıramı tamamlıyorum. Sıra sonuna geldim. Örgümün arka yüzünden ters ilmeklerle ve örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Örgümün ön yüzünde ipim önde, baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Baştaki ilmeğimle beraber 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Bakın. Yeleğimin model kısmında şu krem renkli, açık renkli ipimle devam edeceğim. İpimi alıyorum. 7 ilmek ön pat ilmeğimden sonra şöyle ipimi tutuyorum. Öne alıyorum. 1 ilmek ters. İpim önde, bakın. 1 ilmek ters. Bir düz ilmeğim. Düz ilmeğime şişimi taktım. 1 2 ilmek doladım, şişime aldım. Bakın bu şekilde. Sonra 1 ilmek ters. 3 ilmek düz. 1 2 3. İpimi öne alıyorum. 1 ilmek ters. 1 ilmek düz. Düz ilmeğimin içerisinden şöyle bakın 2 sefer şişime ipimi doladım. İçerisinden aldım. 1 ilmek ters. 1 2 3 ilmek düz. Şu ipimi hemen düğüm atarak sabitleyeyim. Şu ucu biraz özellikle uzun bırakıyorum ki temiz işte zorlanmayalım diye. Toplam ilmek sayımda 134 ilmekti sevgili hanımlar. Ama bana 135 ilmek gerek. Bir ilmek eksik. Onu da ayarlarım. Şimdi 3 ilmek düz ilmeğimi ördüm. İpimi öne aldım. 1 ilmek ters. İpim arkada. Düz ilmeğimin içerisine şişimi taktım. 1 2 sefer ipi doladım. İçerisinden aldım. 1 ilmek ters. 1 2 3 ilmek düz. 1 ilmek ters. Bir ters ilmeğimden sonra şişimi bakın 1 ilmek düz ilmeğimi aldım. 2 ilmek, bakın şöyle 1 2 sefer doladım. İlmeğimin içerisinden çıkardım. 1 ilmek ters. 3 ilmek düz. 1 2 3. İpimi öne alıyorum. 1 ilmek ters. Bir düz ilmeğimin içerisinden şişime 1 2 sefer ipimi doladım. İlmeğin içerisinden aldım. 1 ilmek ters. 3 ilmek düz, 1 ilmek ters. Bir düz ilmeğimin içerisine bakın şişimi taktım. 1 2 sefer ipimi sardım.
içerisinden ilmeğimi alıyorum. İpimin katını aldım. Hemen düzelteyim. Niye böyle oldu burada? Evet. Sonunda aldım. Bir ilmek ters. 3 ilmek düz. Bir ilmek ters. Bir ilmek düz ilmeğimin içerisinden bir iki sefer ipimi şişime doladım, aldım. Bir ilmek ters. 3 ilmek düz. Bir ilmek ters, bir düz ilmeğimin içerisine şişimi attım. Bir iki sefer doladım ipimi, ilmeğimin içerisinden şişimi çıkardım. Bir ilmek ters, bir iki 3 ilmek düz, bir ilmek ters, bir düz ilmeğimin içerisine şişimi taktım. Bir iki ilmek doladım. Yani iki sefer doluyorum ipi, içerisinden aldım, bakın ilmeğin içerisinden şişimi. Bir ilmek ters, bir iki 3 ilmek düz. Şimdi bu bir ilmeği artıracağım. Yeleğin şöyle tam arka bedenden artırayım istedim. 3 düz ilmeğimi ördüm, bir ilmek ters ördüm. Bir düz ilmeğimin içerisine şişimi taktım. 2 sefer bakın ipimi sardım, içerisinden aldım. Bir ilmek ters, bir ilmek düz. Şöyle alttan bir ilmek alıyorum, buradan artırıyorum. 1 2 3. Sıra sonuna kadar bu şekilde devam edelim. Sıra sonundaki son modeli de yine beraber çalışalım. Son modele geldim. Son modeli de beraber çalışalım dedim. 3 6 7 ilmek ön pat ilmeğim, son 3 ilmeğim. Bir eksik ilmeği yeleğin şu arka bölümlerde tamamladım. 3 ilmek düz, 1 ilmek ters, bir düz ilmeğimin içerisinden 2 sefer şişime ipi doladım, aldım. 1 ilmek ters. Hemen ipimin üzerinden biraz ipi sardım şöyle. Burada da tabii ki ön patlar için ayrı bir uç ekliyorum. Şöyle ipimi öne alıyorum. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Ve ipimi sabitliyorum. Düğüm atarak. Örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Modelde birinci sırayı tamamladım. İpimi öne alıyorum. Baştaki ilmeği örmeden alıyorum. Baştaki ilmeğimle beraber 7 ilmek ön pat ilmeğim haroşa. Burada ipimi kilitliyorum. Bunu unutmayalım. Bakın. Koyu renkli ipim üstten alta, açık renkli alttan üste geçti. İpimi arkaya alıyorum. Bir ilmek düz, örgümün ön yüzünde ters olan ilmeğim arka yüzünde düz. Sonra ipimi öne alıyorum. Benden tarafa bu şişime 2 sefer doladığım ilmeğimi şöyle boş olarak diğer şişe alıyorum. Tekrar bir ilmek düz, ipim arkada, ipimi öne aldım. 3 ilmek ters. İpimi arkaya aldım. Bir ilmek düz, ipimi öne aldım, benden tarafa bir ilmekten 2 ilmek almıştım. O 2 ilmeği bakın şöyle boş olarak, bakın gördünüz mü? 2 sefer sardım ya. İlmek uzaması için 2 sefer sardım. Diğer şişimi aldım. Tekrar ipimi arkaya aldım. Bir ilmek düz, 1 2 3 ilmek ters. İpim arkada, bir ilmek düz, ipimi öne alıyorum. Bir ilmeğin içerisinden şişime 2 sefer ip doladığım ilmeğimi şöyle bakın aldım, ilmeğim uzadı. Tekrar ipimi arkaya alıyorum. Bunu boş olarak aldım. Bir ilmek düz, 3 ilmek ters. Sıra sonundaki son modele kadar bu şekilde örgümü ilerletip geliyorum. Yeleğimin model kısmında. Daha sonra haroşa ilmeklerimizi beraber çalışalım. Örgümün arka yüzü modelde ikinci sıra. Sıra sonuna geldim örgümün arka yüzünden. Burada da bakın ipi kilitliyoruz. Açık renkli ipim üstten altta, koyu renkli ipim alttan üste geçiyor. 7 ilmek ön pat ilmeğimi
haroşa örüyorum. İp kilitleme sistemini unutmayalım. Ve örgümün ön yüzünü döndürüyorum. İpimi öne alıyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Bu ipimi arkaya aldım. Yine ip kilitleme sistemini unutmadım. Şöyle bakın. İpimi öne aldım. Bir ilmek ters. Buradaki bir ilmeğimin bakın şu şekilde değil de şöyle. Şişi buradan takıyorum. Bir ilmek aldım. Ve bir ilmek ters. Bakın bu şekilde aldım. 3 ilmek düz. Tekrar bir ilmek ters. Bu uzun olan ilmeğimin bakın şöyle almıyorum ilmeği şu şekilde. Elime dikkat edin. İlmeğin arkadan şişimi taktım. Bir ilmek düz. Bir ilmek ters. 3 ilmek düz. Bir ilmek ters. Bu ilmeğimi şöyle şişimi arkadan takıyorum. Şu şekilde ilmeğin yönünü de şöyle düzeltebilirsiniz. Bakın. Bir ilmek düz. Bu uzun ilmeğim. Bir ilmek ters. 3 ilmek düz. Tekrar bir ilmek ters. Uzun ilmeğimi şu şekilde aldım. Bir ilmek ters düz olarak aldım. 3 ilmek düz. Bir sefer daha hemen alalım. Bir ilmek ters. Bakın. İlmeğime şöyle değil de şişimi şuradan takmadım. Şöyle arkadan taktım. Bir düz ilmek aldım. Bir ilmek ters. 3 ilmek düz. Sıra sonuna kadar örgümün ön yüzü modelde 3. sıra. Bu şekilde devam edelim. Sıra sonuna geldim. Modelde 3. sıra. Burada yine şöyle ipimi kilitliyorum. Ve 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Modelde 4. sıradayım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Burada da ipimi kilitliyorum. Örgümün arka yüzünde bu sıra ilmekleri gördüğüm şekilde örüyorum. Bakın düz ilmeğimi düz, ters ilmeğimi ters, düz, ters, düz, ters. Bir ilmek düz, bir ilmek ters, bir ilmek düz, 3 ilmek ters. Bu şekilde sıra sonuna kadar örgümü ilerletip geliyorum. Sıra sonuna geldim. Örgümün arka yüzünden ve örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Örgümün ön yüzünde modelde 5. sıradayız. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Şöyle burada yine ip kilitleme sistemini unutmuyoruz. Bir ilmek ters. Buradaki bir düz ilmeğimin şu altta bakıyorsunuz şurası şöyle bir sıra alttan, bakın şu sıradan değil de daha bir sıra alttan, burası zaten şişe çift dolamıştım ya ipi, orası. Buradan bir ilmek alıyorum. Bakın bu şekilde değil. İlmeğimi şöyle döndürüyorum. Bu şişime takıyorum. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Bir ilmek ters ördüm. Daha sonra 3 ilmek düz, 1 2 3. Bakın şu şekilde. Bir ilmek ters. Tekrar şöyle bakın şuradan bir alt sıradan değil de bir daha önceki alt sıradan şu geniş olan ilmekten şişimi taktım.
Şu şekilde elime dikkat edelim bakın. Diğer şişimi aldım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Bir ilmek ters. 1, 2, 3 ilmek düz. Bir ilmek ters. Sonra yine şu geniş olan ilmeğimin bakın içerisinden bir sıra alttan değil de daha önceki sıra, yani 2 sıra alttan şişimi taktım, ilmeğimi aldım. Şişime bu şekilde bak, yönünü bu şekilde takıyorum. Elime dikkat edelim. Bu şişimi aldım. 2 ilmeğin içerisinde bir düz ilmek aldım. Bir ilmek ters. 3 ilmek düz. Şimdi bir sefer daha aynı şekilde çalışalım. Bir ilmek ters. Yine şu geniş olan ilmekten şişimi taktım. Oradan bir ilmek aldım. Diğer şişime şu şekilde aldım. Bu 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmeğimi aldım. Bir ilmek ters aldım. Sıra sonuna kadar örgümün ön yüzünde modelde 5. sırayı bu şekilde örüp geliyorum. Sıra sonuna geldim. Örgümün ön yüzünden modelde 5. sıra. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Modelde 6. sıradayız. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Ve 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. İpimi kilitliyorum. Yine bakın şu açık renkli ipimi arkaya aldım. Burada bir ilmek ters, pardon, düz, bir ilmek ters, bir ilmek düz. Burada örgümün arka yüzünde bu bir ilmek düzümü 5 ilmeğe tamamlayacağım. Bakın 1, 2, 3, 4, 5 ve bir ilmek ters. 5 ilmek düz. 1, 2, 3, 4, 5, bir ilmek ters. 5 ilmek düz, bir ilmek ters. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerliyorum. Sıra sonundaki son modelim de 5 ilmek düz, bir ilmek ters, bir ilmek düz. Sonra ön pat ilmeklerimi de haroşa örüyorum. Sıra sonuna geldim. Örgümün arka yüzü modelde 6. sıra. Örgümün ön yüzünü döndürüyorum. Modelde 7. sıradayız. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Yedi ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Burada yine ipimi kilitliyorum. Açık renkli ipimi öne aldım. Bir ilmek ters, bir ilmek düz, 5 ilmek ters. Örgümün ön yüzünden bu sıra ilmekleri gördüğüm şekilde örüyorum. Yeleğimin model kısmında. Haroşa ilmeklerimi de haroşa örüyorum. Sıra sonuna kadar örgümü ilerletip geliyorum. Sıra sonuna geldim. Örgümün ön yüzünden pat ilmeklerimi de haroşa ördüm. Modelde 7 sırayı tamamladık. Örgümün arka yüzündeyim. Modelde 8. sıra. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım ve 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Tekrar ipimi kilitliyorum. İpimi arkaya alıyorum. Bu sıra ilk modelin sonuncu sırası, 8. sırası. Bütün ilmeklerim düz. Düz ilmeklerim de düz. Ters ilmeklerim de düz. Sıra sonuna kadar yeleğimin model kısmını, tüm ilmeklerimi düz örüyorum. Sıra sonunda da ön pat ilmeklerimi haroşa örüyorum. Örgümün arka yüzünden de sıra sonuna kadar geldim. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Bir modeli tamamladım. Ve örgümün ön yüzünü döndürüyorum. İpimi öne aldım. Her zamanki gibi baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum.
Ve 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Burada yine şöyle ipimi kilitliyorum. Bir ilmek ters. Burada bakın şu ilmeğimiz bariz kendini belli ediyor. Bu ilmeğim düz olacak. Bu ilmeğimin bakın içerisinden şişimi taktım. Şöyle bir iki sefer ilmeğimi doladım. Bak şişime iki sefer doladım ipi. Bir ilmek aldım. Bir ilmek ters. 3 ilmek düz. İkinci modelin birinci sırasındayız. 3 düz ilmeğimi ördüm. Bir ilmek ters ördüm. Bu bir ilmeğim bakın şöyle bariz kendini belli ediyor burada. Bu bir ilmeğimin içerisine şişimi taktım. Bir iki sefer ipimi doladım. İçerisinden aldım. Bir ilmek ters. 3 ilmek düz. İlk modelin ilk sırasında nasıl çalıştıysak ikinci modelin ilk sırasında da aynı şekilde çalışıyorum. Sıra sonuna kadar örgümü ilerletiyorum. Sıra sonunda da 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Sıra sonuna geldim. İkinci modelden birinci sırayı ördüm örgümün ön yüzünde. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım ve 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. İpimi kilitliyorum. Şöyle açık renkli ipimi arkaya aldım. Bir ilmek düz ördüm. Bakın bu düz ilmeğim düz. Şöyle ipimi öne aldım. Şişime iki sefer ip dolamıştım. O ilmeğimi şöyle aldım. Bakın ilmeğim uzadı. İpim arkada bir ilmek düz. 3 ilmek ters. Bir ilmek düz ipimi öne alıyorum. Yine bu ilmeğimi örmeden diğer şişimi aldım. Bir ilmek düz, 3 ilmek ters. Hani daha fazla şimdi anlatmaya gerek duymuyorum. İlk modelin ikinci sırasında nasıl çalıştıysak ikinci modelin ikinci sırasında aynı şekilde çalışıyoruz. Sıra sonuna kadar örgümü ilerletip geliyorum. 7 ilmek ön pat ilmeğimi de haroşa örüyorum. Sıra sonuna geldim. İkinci modelimin ikinci sırasıydı. Örgümün ön yüzünü döndürüyorum. İkinci modelin üçüncü sırasındayım. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Yedi ilmek ön pat ilmeğimi haroşa ördüm. Burada yine ipimi kilitliyorum. Sıra başında ve sıra sonunda ip kilitlemeyi unutmuyoruz. Bir ilmek ters ördüm. Bakın şu uzun olan ilmeğimin şöyle şişimi arkadan taktım. İçerisinden bir düz ilmek aldım. Bir ilmek ters ördüm. 3 ilmek düz ördüm. Bir ilmek ters. Yine bu ilmeğimin şöyle arkadan şişimi taktım. Bir düz ilmek aldım. İçerisinden bir ters ilmek ördüm. Ve 3 ilmek düz. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerliyorum. Mantık aynı. Birinci modelde nasıl çalıştıysak ikinci modelde de aynı şekilde çalışıyoruz. İkinci modelin üçüncü sırasındayım. Sıra sonuna geldim. İkinci modelin üçüncü sırası. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. Haroşa ilmeklerimi haroşa örüyorum. 7 ilmek ön pat ilmeklerimi. Sonra yeleğimin model kısmına geliyorum. İpimi kilitliyorum. İlmekleri gördüğüm şekilde örüyorum. Düz ilmeğimi düz, ters ilmeğimi ters, düz ilmeğimi düz ve ters ilmeğimi ters. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyelim. İkinci modelin dördüncü sırası. Sıra sonuna geldim. Örgümün arka yüzünden ikinci modelde dördüncü sırada. Örgümün ön yüzünü döndürüyorum. İkinci modelde beşinci sıradayım. 7 ilmek ön pat ilmeklerimi haroşa örüyorum. Yeleğimin model kısmına geliyorum. İpi kilitliyorum.
bir ilmek ters. Bakın buradaki bir düz ilmeğimi, şu alttaki ilmek bariz kendini belli ediyor. Şöyle geniş bir ilmek. Şişimi taktım. Bir ilmek aldım. Bu şekilde ilmeğimi takmıyorum. Bakın ilmeğin yönünü şu şekilde. Elime dikkat edelim. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım. Düz olarak bir ilmek ters. 3 ilmek düz. Bir ilmek ters. Yine alttaki şu geniş olan ilmekten şişimi taktım. İlmeğimi aldım. Diğer şişime ilmeğimi taktım. 2 ilmeğin içerisinden bir düz ilmek aldım. Bir ilmek ters. Sıra sonuna kadar bu şekilde ilerleyelim. Sıra sonunda haroşa ilmeklerimi de haroşa örüyorum. İlk modelin 5. sırasında nasıl çalıştıysak ikinci modelin 5. sırasında da aynı şekilde çalışıyoruz. Mantık aynı. Sıra sonuna geldim. İkinci modelin 5. sırası. Örgümün arka yüzünü döndürüyorum. İkinci modelin 6. sırasındayım. 7 ilmek ön pat ilmeklerimi haroşa örüyorum. İpimiz yine böyle kilitliyorum. Bakın burada bir ilmek düz kenarda. Bir ilmek ters. Sonra 5 ilmek düz. 1, 2, 3, 4, 5. Bir ilmek düz. 5 ilmek ters. Bu şekilde sıra sonuna kadar ilerleyelim. Sıra sonunda da haroşa ilmeklerimi haroşa örüyorum. Sıramı tamamladım. Örgümün arka yüzünden örgümün ön yüzünü döndürüyorum. İkinci modelde 7. sıradayız. Pat ilmeklerimi haroşa örüyorum. Yeleğimin model kısmındaki ilmeklerimi de gördüğüm şekilde örüp geliyorum. Ters ilmeğimi ters, düz ilmeğimi düz. Sıra sonuna geldim. İkinci modelde 7. sırayı tamamladım ve örgümün arka yüzündeyim. Örgümün arka yüzünde haroşa ilmeklerim haroşa. Yeleğimin model kısmı da bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Sıra sonuna kadar geliyorum. Yeleğimin model kısmını düz örgülerle, haroşa kısmını da haroşa ördüm. Geldim. Bu şekilde devam ediyoruz. İşlem tekrar. Ben şimdi yeleğimi yeterli bir ölçüye gelene kadar öreyim. Daha sonra etek ucundaki haroşa kısmını yine beraber çalışırız. Yeleğimi yeterli bir ölçüye gelene kadar ördüm. Geldim. 9 model çalıştım. Modeli şu şekilde haroşa kısmından sayıyorum. Bakın. 2, 4, 6, 8, 9. Şu ters örgüden sayıyorum. Örgümün ön yüzünden 14 haroşa sırası oluştu. Arka yüzünden gelirken ilik yeri çalıştım. Son ilik yerim 13 haroşa sırasında olacak. Bu şekilde denk geldi. Şu anda 12 haroşa sıram var. İpimi öne aldım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Örgünün ön yüzündeyim. Burada açık renkli olan ipimi kestim. Bununla işim bittiği için. Bunu da hemen şöyle düğüm atarak sabitliyorum. Örgümün ön yüzünden koyu renkli ipimle, bu petrol yeşili ipimle yeleğimin model kısmında bir sıra düz ilmeklerle ilerliyorum. Ve diğer yakadaki haroşa kısmı da yine haroşa olacak. Bakın niye düz ilmeklerle ilerliyorum. Bunu da hemen size açıklayayım. Ben bazı anlatan hanımları görüyorum, değerli hanımlar. Bir şey demiyorum. Hani yanlış algılanmasın ama şimdi şöyle yapıyorlar. Hemen yeleğin roba örülüyor. Birkaç model buradan anlatılıyor. İşte diyor ki eni şu kadar, boyu şu kadar. Artık tamamını siz bitirin. Tamam, tamamını bitirecek de bunu artık örgüyü iyice öğren, alışan sevgili hanımlar ya da değerli örgücüler bu şekilde çalışır. Örgüye yeni başlamış. Burayı nasıl yapacak? Şimdi niye burayı düz gidiyorum? Bakın şöyle ters gidersem
haroşa gidersem, görüyor musunuz? Burada bir krem renk ip öne çıkıyor. Bak bu görüntü oluşmasın diye örgümün ön yüzünden bir sıra düz ilmeklerle ilerliyorum sıra sonuna kadar. Sıra sonunda da 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Örgünün bazı püf noktalarını vermek lazım. Öyle kaba saba anlatıp da geçmekle iş olmuyor. Yeleğimin model kısmında düz ilmeklerle ördüm, geldim. Burada biliyorsunuz bir tane daha uç vardı. Şimdi şu ucu kesiyorum. Biraz ip mesafesi bırakarak. Bu ipi şöyle bir düğüm atarak sabitliyorum. Hani iki uç gitmesine gerek yok. Renk aynı. Ve ipimi öne alıyorum. 7 ilmek ön pat ilmeğimi haroşa örüyorum. Benim videolarım biraz uzundur. Çok kısa video çekemem. Bu yelek anlatımlarında, hırka vesaire. Adım adım anlatırım. O yüzden kısa videolarım olmaz. Örgümün arka yüzündeyim. Örgümün arka yüzünden de haroşa sıramı ilerletiyorum. 7 ilmek ön pat ilmeğim haroşa ve daha sonrası ters ilmeklerle ilerliyorum. Bu şekilde örgümü ilerletip geleyim. Örgümün arka yüzünden tüm ilmeklerimi ters örerek geldim. Haroşa sırama hazırlık bu. İpimi öne alıyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Son ilik yerimi de açtım, bakın. Artık sıra başından sıra sonuna kadar örgümün ön yüzünden de ters yüzünden de haroşa ilmekleriyle ilerliyorum. Ben haroşa ilmeklerimi ters örüyorum, biliyorsunuz sevgili hanımlar. Beni takip eden hanımlar biliyordur. Şimdi bu şekilde 4 haroşa sıramı oluşturup geleyim örgümün ön yüzünden. 4 haroşa sırası oluşturdum, geldim. İlmeklerimi kapatıyorum. Bakın 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek aldım başta. Bu ilmeğimi diğer şişime taktım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek. Bu bir ilmeğimi diğer şişime taktım. 2 ilmeğin içerisinden bir ilmek. Bildiğimiz klasik örgü kapatma tekniğiyle kapatıyoruz. Yalnız sevgili hanımlar, örgümüzü nasıl ördüysek ilmeklerimizi o şekilde kapatalım. Aynı ayarda. Ne çok sık ne de çok gevşek. Sık kapatırsak örgümüz toplanır. Gevşek kapatırsak da çirkin bir görüntü olur. Her halükarda etek ucu çok çirkin görünür. Ördüğümüz ayarda ilmekleri kapatıyoruz. Ben şimdi bu şekilde ilmeklerimi kapatıyorum. Düğmelerimi de dikip geliyorum. İlmeklerimi kapattım. Düğmelerimi diktim, geldim. 5 adet düğme diktim. Yeleğime ne kadar ip gitti? Açık renkli krem ipimden bu kadar kaldı. Bir bütün ipti. Yarım ipten biraz fazla gitti. Zemin renkten de yine koyu renkli petrol yeşili ipimden de yarım ipten fazla kaldı. Elinizde üzerinden ördüğünüz, biraz ördüğünüz 2 tane ayrı ayrı renkte ip varsa bu yelekle değerlendirebilirsiniz. Şöyle iplerimi kenara alıyorum. Yeleğimin beden genişlik ve boy ölçüsünü alıyorum. Şöyle kol altından 27 santim beden genişlik. Hemen boyu da enseden alıyorum. Şöyle arka enseden. ...35 santimde enseden basen üstü, omuzdan 36 santim. 27 santim genişlik, 33 santim boy yeterli. 0-1 yaş arası yelek için. Bu tam 0-1 yaş arası, yani 6 aydan sonra 1 yaşına kadar giyebilecek bir yelek oldu. Ben tabii ki her zamanki gibi boyunu yine
uzun yaptım. Şöyle. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir dahaki videolarda, bir dahaki anlatımlarda buluşmak üzere diyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.